Bu hikayede belki de kendinizden bir parça bulacaksınız. Bir babanın evladı için yapamayacağı ne vardır ki? Peki ya çaresizlik kapıyı çaldığında, elimizden hiçbir şey gelmediğinde ne olur? Ya gözünüzün nuru, evladınız, ölümle burun buruna gelmişken, ona uzanacak bir yardım eliniz, cüzdanınızda tek bir kuruşunuz dahi yoksa? İşte bu, tam da böyle bir babanın hikayesidir. Sabrın, duanın ve Yaradan'a duyulan sarsılmaz bir imanın öyküsü. Bu satırların sonunda yüreğinizin nasıl ısındığına ve bu kıssanın neden nesillerdir anlatıla geldiğine şahit olacaksınız. Yıllar önce Anadolu'nun küçük bir kasabasında 45 yaşlarında Mehmet adında bir adam yaşardı. Mehmet esnaftı, kasabanın çarşısında içeriye sinmiş kösele ve tutkal kokan küçücük bir ayakkabı tamir dükkanı vardı. Sabahtan akşama kadar insanların eski ayakkabılarını onarır, alnının teriyle ekmeğini kazanırdı. Ancak hayat Mehmet'e hiç kolay davranmamıştı. Kıymetli zevcesi Fatma, yıllar evvel doğumda vefat etmiş, geride 10 yaşında Yusuf adında biricik oğlunu bırakmıştı. O günden beri Mehmet, evladına hem ana hem baba olmaya çabalıyordu. Yusuf, pırıl pırıl, akıllı bir çocuktu. Okulda hep birinci olur, öğretmenleri ona hayran kalırdı. Bu çocuk ileride büyük adam olacak derlerdi. Mehmet de oğluna bakınca gözleri buğulanır, "Yusuf'um, sen benim her şeyimsin. Allah seni bana bağışlasın," diye fısıldardı. Yusuf ise, "Babacığım, sen de benim her şeyimsin," diyerek babasının boynuna sarılırdı. Geceleri birlikte namaz kılar, sonra yan yana uzanırlardı. Mehmet oğluna masallar anlatır, sabah ezanıyla birlikte kalkarlardı. Fakat o amansız kış günü her şey değişiverdi. Yusuf okuldan döndüğünde ateşi vardı, alnı yanıyordu. "Babacığım, başım çok ağrıyor," dedi bitkin bir sesle. "Üşütmüştür herhalde," diye düşündü Mehmet. Çocuğu yatırdı, üstüne yorganı çekti. "Yarın geçer inşallah," dedi kendi kendine. Ama ertesi gün Yusuf daha da kötüleşmişti. Ateşi 40'a dayanmış, göz kapakları ağırlaşmış, konuşamaz olmuştu. Mehmet, kalbini delen bir korkuyla çocuğu kucağına aldığı gibi kasabanın tek doktoruna koştu. Doktor Selim, çocuğu muayene edince yüzü karardı. "Mehmet Bey," dedi vakur bir sesle. "Durum ciddi. Çocuğun menenjit olmuş, beyin zarı iltihaplanmış. Hemen büyük şehre götürmeniz lazım. Burada tedavi edemem." Mehmet'in dünyası başına yıkıldı. "Büyük şehir mi? O nasıl olacak doktor bey? Benim param pulum yok ki." "Ama çocuğun hayati tehlikesi var," dedi doktor. "Daha fazla beklerseniz onu kaybedebiliriz." Bu sözler Mehmet'in yüreğine bir hançer gibi saplandı. "Oğlum, benim oğlum," diye inledi. "Allah'ım sen bana yardım et." O gün Mehmet, eşten dosttan borç harç bularak çocuğunu büyük şehirdeki hastaneye götürdü. Kasabanın zengin tüccarı Ahmet Ağa'nın da kapısını çaldı. "Ahmet Ağa, ben çok zor durumdayım. Oğlum hasta, hastaneye götürmem gerek. Bana borç verir misiniz?" Ahmet Ağa onu tepeden süzdü. "Mehmet, sen bu parayı bana nasıl geri ödeyeceksin?" "Dükkanımı satarım ağam," dedi Mehmet tereddütsüz. "Her şeyimi satarım, yeter ki çocuğumun canı kurtulsun." "Peki," dedi Ahmet Ağa. "Sana 1000 lira vereceğim ama 3 ay içinde ödemezsen dükkanını alırım." "Olur ağam," dedi Mehmet. "Allah razı olsun." Büyük şehirdeki hastanede doktorlar Yusuf'u hemen yoğun bakıma aldılar. "Durum çok ciddi, acil ameliyat gerekiyor. Masrafı büyük, en az 5000 lira tutar." Mehmet bu rakamı duyunca dona kaldı. 5000 lira mı? "Ben nereden bulacağım o parayı?" diye geçirdi içinden. "Ama çocuğunuz için bu şart," dediler. "Yoksa kurtaramayız." O gece Mehmet, hastanenin soğuk koridorunda, floresan ışıklarının altında secdeye kapandı. "Ya Rabbi," diye yakardı. "Sen bana yardım et. Ben fakir bir kulunum, elimde avucumda bir şey yok. Ama sen her şeye kadirsin. Benim evladımı kurtar. Sana güvendim, sana sığındım." Ertesi gün kasabaya döndü. Bütün tanıdıklarını dolaştı, herkesten borç istedi. Ama nafile. Kasaba fakirdi, herkes kendi geçim derdindeydi.
çaresiz kalmıştı. Dükkanını satmayı düşündü ama o eski püskü dükkanı kim alırdı ki? Bir emlakçıya danıştı. Bu dükkan ne kadar eder? Adam şöyle bir baktı. En fazla 1000 lira eder dedi. Mehmet'in son umudu da kırılmıştı. 1000 lira yetmezdi. O akşam cuma namazına gitti. İmam Hüseyin Hoca vaaz veriyordu. Kardeşlerim, Allah kulunu sınar ama asla gücünün yetmeyeceği bir yük yüklemez. Sabredin, dua edin. Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Bu sözleri duyan Mehmet'in gözyaşları sel oldu. Namazdan sonra İmam Hoca Mehmet'in halini gördü. "Ne oldu Mehmet kardeşim? Niye ağlıyorsun?" Mehmet başından geçenleri bir bir anlattı. "Oğlum ölüyor hocam. Ben çaresizim. Ne yapacağımı şaşırdım." İmam Hoca Mehmet'in elini sımsıkı tuttu. "Sen duayı sakın bırakma," dedi. "Allah işitendir, görendir. Senin bu halini, çocuğunun çektiği acıyı görüyor. Sabret ve dua et." "Ama hocam sabrediyorum. Her gün dua ediyorum ama hiçbir şey değişmiyor." "Dua bazen hemen kabul olmaz," dedi İmam Hoca. "Lakin Allah kulunu asla yarı yolda bırakmaz. Sen vazgeçme." O gece Mehmet, dükkanının loş ışığında tek başına oturdu. Elinde tesbihi, dudaklarından aynı cümleler dökülüyordu. "Ya Rabbi, sen benim çocuğumu kurtar. O senin kulun, sen ona acı." Günler geçiyor, para bir türlü bulunamıyordu. Hastaneden gelen telefonla yüreği ağzına geldi. "Mehmet Bey," dedi hemşirenin endişeli sesi. "Çocuğunuzun durumu kötüleşiyor. Ameliyatı bir an önce yapmamız lazım ama ödeme yapmanız gerek." Mehmet, telefonu tutan elinin titrediğini hissetti. "Lütfen biraz daha bekleyin, ben parayı bulacağım. Ama çabuk olun," diye uyardı hemşire. Çocuğunuzun zamanı kalmadı. Mehmet ne yapacağını bilmiyordu. Geceleri gözüne uyku girmiyor, seccadesinin başında sabahlıyordu. "Allah'ım, evladımı kurtar. Oğlumu benden alma. O benim tek yadigarım, tek sevdam." Komşuları onun bu perişan halini görüp üzülüyor. "Zavallı adam ne yapacak? Çocuk elden gidecek, babası da kahrından peşinden gider," diye fısıldaşıyorlardı. Fakat kimse bilmiyordu ki Allah kulunu asla yalnız bırakmazdı. Bir sabah Mehmet dükkanını açtığında karşısında Ahmet Ağa'yı buldu. "Mehmet," dedi Ahmet Ağa, sesi buz gibiydi. "Sana verdiğim borcun vadesi dolmak üzere. Geri ödeyecek misin?" Mehmet başını önüne eğdi. "Ağam, ben çok zor durumdayım. Çocuğum hastanede can çekişiyor. Daha fazla paraya ihtiyacım var. Borcumu şimdi ödeyemem." Ahmet Ağa'nın çehresi iyice sertleşti. "Ben sana söylemiştim Mehmet. 3 ay sonra ya parayı ödersin ya dükkanı verirsin. Şimdi karar ver." Mehmet çaresiz gözlerle Ahmet Ağa'ya baktı. "Ağam," dedi titreyen bir sesle. "Lütfen biraz daha mühlet verin. Oğlum bir iyileşsin. Borcumun her kuruşunu ödeyeceğim." Ahmet Ağa'nın yüzünde buzdan bir tebessüm belirdi. "Mehmet, ben tüccarım. Duygusal işler yapmam. Ya parayı ödersin ya dükkanı bırakırsın. Başka çaren yok." "Ama ağam, bu dükkan benim tek geçim kaynağım," diye yalvardı Mehmet. "Bunu elimden alırsanız ben ne yaparım? Çocuğumun tedavisini nasıl karşılarım?" "O benim sorunum değil," dedi Ahmet Ağa keskin bir sesle. "Ben sana parayı verdim. Şimdi geri istiyorum. Sana 3 gün süre. Ya parayı bulursun ya da dükkanı bana devredersin." Ahmet Ağa arkasını dönüp gidince Mehmet dükkanın soğuk taş zeminine çöktü. Avuçlarının arasına aldığı yüzüyle hıçkırıyordu. "Allah'ım, ben ne yapacağım? Çocuğum hastanede can çekişiyor. Bir de dükkanımı kaybediyorum. Sen bana yardım et ya Rabbi. Senden başka kimsem yok." Komşu dükkandaki Hasan Usta, Mehmet'in içli sesini duyup koşarak geldi. "Mehmet kardeşim ne oldu?" diye sordu endişeyle. Mehmet, başından geçenleri bir çırpıda anlattı. "Ahmet Ağa dükkanımı alacak. Ben mahvoldum Hasan Usta. Hem çocuğum gidecek elden hem ben aç kalacağım." Hasan Usta, dostunun omzuna güç verircesine dokundu. "Sakin ol kardeşim. Belki bir çare buluruz. Ben sana biraz para verebilirim."
Mehmet'in gözlerinde bir umut ışığı parladı. "Ne kadar var Hasan Usta?" Hasan Usta cebinden buruşuk bir tomar çıkardı. "200 lira kadar anca var," dedi mahcup bir sesle. "Biliyorum çok az ama elimden bu kadar geliyor." Mehmet parayı alırken gözlerinden sıcak yaşlar süzülüyordu. "Allah senden razı olsun Hasan Usta, sen benim öz kardeşimsin. Ama bu para yetmez ki, tam 5.000 liraya ihtiyacım var." O gün Mehmet yine bütün kasabayı dolaştı, çalmadık kapı bırakmadı. Bakkal Mustafa ona 50, berber Ahmet 100, terzi Hüseyin ise 70 lira verdi. Akşam çöküp de elindeki paraları saydığında toplam 1200 lira ancak birikmişti. Hala neredeyse 4000 lira eksikti. Eve döndüğünde bitkin bir haldeydi. Doğruca Yusuf'un odasına girdi. Oğlunun boş yatağına, etrafa dağılmış oyuncaklarına baktı. "Keşke şimdi burada olsaydı," diye düşündü. "Keşke o cıvıl cıvıl sesini duysaydım." O gece Mehmet yine sabah namazına kalktı. Abdestini alıp namazını kıldı. Sonra seccadesinde ellerini semaya açtı. "Ya Rabbi, sen kerimsin, rahimsin. Ben aciz bir kulunum. Elimde avucumda hiçbir şey yok. Ama sen her şeye kadirsin. Evladım senin emanetindir. Onu bana bağışladın, şimdi onu benden alma ya Rabbi. Ben sana güveniyorum, sen benim yegane sığınağımsın." Duası bitince secdeye kapandı. Alnı seccadenin serinliğindeyken sessiz gözyaşları kumaşı ıslatıyordu. Sabah olduğunda Mehmet dükkanını açtı ama içeri pek müşteri girmiyordu. Kasaba halkı durumu duymuştu. Herkes üzgündü, lakin kimsenin yardım edecek gücü yoktu. Öğlen vakti İmam Hüseyin Hoca dükkana geldi. "Mehmet kardeşim, seninle bir şey konuşmam lazım." "Buyurun hocam," dedi Mehmet saygıyla. İmam Hoca içeri girip Mehmet'in karşısındaki sandalyeye oturdu. "Mehmet, ben cuma hutbesinde senin durumunu cemaate anlatacağım. Belki bir yardım toplanır." "Hocam, ben kimseye yük olmak istemem," dedi Mehmet utanarak. "Yük falan değilsin," diye karşılık verdi İmam Hoca. "Sen bizim kardeşimizsin. Birbirimize yardım etmek boynumuzun borcudur." Cuma günü geldiğinde cami tıklım tıklımdı. İmam Hoca minbere çıktı. "Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli cemaatim, bugün size bir kardeşimizin imtihanından bahsedeceğim. Aramızda esnaf Mehmet Efendi var, hepiniz tanırsınız. Namuslu, dürüst, çalışkan bir insandır. Onun 10 yaşındaki oğlu Yusuf, amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Hayati tehlikesi var ve ameliyat olması için 5.000 liraya ihtiyaç duyuluyor. Ama Mehmet kardeşimiz bu parayı bulamıyor." Cemaat derin bir sessizlikle dinliyordu. "Değerli kardeşlerim," diye devam etti İmam Hoca gür sesiyle. "Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, kim bir müminin dünyevi sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Şimdi aramızda bir kardeşimiz zor durumda. Biz ona yardım etmezsek kim edecek?" Namazdan sonra cemaat dışarı çıktığında herkes Mehmet'in etrafını bir halka gibi sardı. "Mehmet kardeşim, benden sana 100 lira," dedi içlerinden biri. "50 lira vereceğim," diye atıldı bir başkası. "Benden de 100 lira," dedi üçüncüsü. Mehmet şaşkınlıkla etrafına bakıyordu. Siz gerçekten bana yardım mı ediyorsunuz?" diye sordu inanamayarak. "Elbette ediyoruz kardeşim," dediler hep bir ağızdan. "Senin derdin bizim derdimiz." O gün cami avlusunda hemen bir masa kuruldu. İmam Hoca masanın başına geçti. "Kim ne verebilirse versin. Az çok demeyin. Herkes gönlünden ne koparsa onu versin." İnsanlar sırayla gelmeye başladı. Kimi 100, kimi 50, kimi 20, kimi 10, hatta kimi 5 lira bırakıyordu. Ama herkes bir şeyler veriyordu. Mehmet bir köşede duruyor, minnet dolu gözyaşlarını tutamıyordu. "Allah hepinizden razı olsun. Siz melek gibi insanlarsınız," diye mırıldanıp duruyordu. Akşam olduğunda paralar sayıldı. İmam Hoca Mehmet'i yanına çağırdı. "Mehmet kardeşim, cemaatimiz senin için 2500 lira topladı." Mehmet inanamıyordu. 2500 lira mı? "Evet kardeşim," dedi İmam Hoca gülümseyerek. "Hamdolsun, insanlarımızın kalbi zengin.
Sen şimdi bu parayı al, elindeki 1200 lirayla birleştir. Toplam 3700 lira ediyor. Hala 1300 lira eksik. Ama Allah büyüktür. İnşallah onu da bulursun. Mehmet parayı alırken elleri titriyordu. Hocam ben bu iyiliği nasıl öderim? Borcumuz Allah'a, dedi İmam Hoca. Sen bizim için dua et, o yeter. Mehmet camiden çıkarken herkes onu kucaklıyor. Geçmiş olsun Mehmet kardeşim, Allah şifa versin oğluna, diyordu. Mehmet eve döndüğünde vakit kaybetmeden şükür namazı kıldı. Ya Rabbi, sen ne büyüksün, bana böylesine güzel insanlar nasip ettin. Sen duamı duyuyor, beni asla yalnız bırakmıyorsun. Ertesi sabah Mehmet dükkanını açtığında içeri yaşlı bir adam girdi. Mehmet onu daha önce hiç görmemişti. Adamın üstü başı eski ama temizdi. Selam verdi. Aleykümselam. Buyurun amca, ne istemiştiniz? Adam elindeki eski ayakkabıyı uzattı. Şu ayakkabıyı tamir edebilir misin evlat? Tabii amca, hemen bakarım. Mehmet ayakkabıyı incelerken yaşlı adam dükkanın içini süzüyordu. Yıllardır burada mısın evlat? 30 yıldır buradayım amca. Babamdan yadigar bu dükkan. Yaşlı adam başını salladı. İyi bir dükkanmış. Ama zor zamanlar değil mi? Mehmet iç çekti. Çok zor amca, hem de çok. Oğlum hasta, dükkanımı da kaybetmek üzereyim. Yaşlı adam dikkatle Mehmet'e baktı. Oğlun mu hasta? Evet amca. Ameliyat olması gerek ama param yetmiyor. Ne kadar eksik? 1300 lira. Nasıl bulurum hiç bilmiyorum. Biraz sonra yaşlı adam tamir edilen ayakkabısını aldı. Borcum ne kadar? 10 lira amca. Adam cebinden eski bir zarf çıkardı. Bunu sana bırakıyorum evlat, dedi usulca. İçinde 1500 lira var. Götür, oğluna ameliyat yaptır. Mehmet dona kaldı. Ne? Amca bu ne demek? Ben bunu asla alamam. Al evlat, dedi yaşlı adam şefkatle. Ben yaşlandım artık. Çocuğum da yok. Bu para senin oğluna benden daha çok lazım. Ama amca siz kimsiniz? Benim size niye borcum olsun? Borç değil bu, sadaka. Allah rızası için. Sen bana dua et, yeter. Mehmet zarfı titreyen elleriyle aldı, ağlamaya başladı. Amca siz bir melek misiniz? Ben sadece yaşlı bir kulum evlat, dedi adam gülümseyerek. Ama anlaşılan o ki Allah senin dualarını kabul etmiş. Ben yalnızca bir vesileyim. Şimdi vakit kaybetme. Git çocuğunu kurtar. Yaşlı adam dükkandan sakince çıktı. Mehmet arkasından fırladı. Amca diye bağırdı. En azından adınız ne? Fakat adam çoktan gözden kaybolmuştu. Sanki hiç orada olmamış gibiydi. Mehmet dükkanın önünde durmuş, nefesini tutarak titreyen ellerindeki o buruşuk zarfa bakıyordu. Bu bir rüya mıydı, yoksa birinin kendisine oynadığı bir oyun mu? Parmakları sanki kendi iradesi dışında hareket edercesine zarfın ağzını usulca araladı. İçinde taze mürekkep ve umut kokan gıcır gıcır banknotlar duruyordu. Tam 1500 lira. Mehmet umut dolan gözleriyle gökyüzüne baktı. Dudaklarından şükürler dökülüyordu. Ya Rabbi, sen benim duamı kabul ettin. Sen bana yardım gönderdin. O yaşlı adam senin meleğin miydi? Bu mucizenin sıcaklığıyla içine yeni bir telaş, kutlu bir acele doldu. Kepengin demirini sonuna kadar çekip kilitledi ve soluğu bankada aldı. Bütün birikimini bir araya getirdiğinde hesap cüzdanında oğlunun hayatını kurtaracak o rakam denkleşmişti. Mehmet, o gece vakit kaybetmeden, gecenin karanlığını yaran ilk otobüse atlayarak büyük şehrin yolunu tuttu. Hastanenin koridorlarına vardığında kalbi göğüs kafesine sığmıyordu. Soluğu üzerinde yoğun bakım yazan kapının soğuk koluna uzanırken aldı. "Doktor bey," diye soluk soluğa seslendi. "Doktor bey, parayı buldum. Ameliyatı yapabilirsiniz." Doktor Selim şaşkınlıkla ona döndü. "Gerçekten mi Mehmet bey?" "Evet," dedi Mehmet heyecanla. "İşte param burada. Lütfen oğlumu kurtarın." Doktor gülümsedi. "Harika bir haber. Hemen ameliyat ekibini topluyorum. Yarın sabah Yusuf'u ameliyata alacağız. Merak etmeyin,
elimizden gelenin en iyisini yapacağız. O gece Mehmet, hastanenin loş koridorunda sabah namazını kıldı. Sonra seccadesinin üzerinde uzun uzun dua etti. Ya Rabbi, sen bana bir mucize gösterdin. Bana yardım eden bütün insanlardan razı ol. İmam hocadan, cemaatten, o yaşlı amcadan razı ol. Hepsini cennetinde ağırla ya Rabbi. Şimdi son bir ricam kaldı. Oğlumu bana sağ salim geri ver. O benim tek varisim, tek sevdam. Ameliyatı başarılı olsun ya Rabbi. Ben sana güveniyorum. Gün ağrırken ameliyat ekibi hazırdı. Küçük Yusuf, sedyenin üzerinde usulca ameliyathaneye alındı. Dışarıda, o loş koridorun buz gibi zemininde bir o yana bir bu yana volta atan Mehmet içinse zaman adeta donmuştu. Her saniye bir asır gibi uzuyor, dudaklarından bir dua misali aynı kelimeler fısıltıyla dökülüyordu. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ameliyat tam 4 saat sürdü. Mehmet için 4 asır gibiydi. Sonunda ameliyathane kapısı açıldı ve başhekim Doktor Vedat dışarı çıktı. Mehmet hemen yanına koştu. Doktor bey, nasıl oldu? Oğlum nasıl? Doktor maskesini indirdi, yorgun yüzünde bir gülümseme belirdi. Mehmet bey, ameliyat başarılı geçti. Oğlunuz artık tehlikeyi atlattı. Mehmet bu sözleri duyunca dizlerinin bağı çözüldü. Oracıkta yere çöktü. Allah'ım şükürler olsun diye haykırdı. Sen ne büyüksün, sen benim duamı kabul ettin. Doktor, Mehmet'i kolundan tutup ayağa kaldırdı. Kalkın Mehmet Bey, çocuğunuz birazdan uyanacak, birkaç saat sonra ziyaret edebilirsiniz. Ama şunu bilmenizi isterim ki bu ameliyat çok riskliydi. Normalde başarı şansımız %50 idi ama her şey mükemmel gitti. Sanki bir mucize oldu. Mehmet, doktorun elini minnetle öptü. Allah sizden razı olsun doktor bey. Siz benim evladımı kurtardınız. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Biz görevimizi yaptık. Ama gerçekten şanslıydınız, çocuğunuz çok güçlü. Birkaç saat sonra Mehmet, oğlunun odasına girdi. Yusuf, bembeyaz çarşafların içinde yatıyordu. Gözleri kapalıydı ama göğsü usul usul inip kalkıyordu, yüzü huzurlu ve sakindi. Mehmet oğlunun başucuna oturdu, o küçük eli avuçlarının arasına aldı. "Yusuf'um," diye fısıldadı. "Baban burada. Sen artık iyisin evladım. Allah sana şifa verdi." Birkaç dakika sonra Yusuf gözlerini yavaşça araladı. Etrafına şaşkın şaşkın bakındı. "Babacığım," dedi zayıf bir sesle. "Sen misin?" "Evet oğlum," dedi Mehmet gözyaşları içinde. "Ben buradayım. Artık iyisin, ameliyatın başarılı geçti." Yusuf babasına baktı. "Babacığım, ben çok korktum. Rüyamda sürekli seni görüyordum. Sen beni çağırıyordun, ben de sana koşmaya çalışıyordum ama yetişemiyordum." Mehmet oğlunun alnına bir buse kondurdu. "Artık korkmana gerek yok evladım. Sen iyisin. Eve döneceğiz. Her şey eskisi gibi olacak." Yusuf'un yüzünde zayıf bir tebessüm belirdi. "Babacığım, sen çok iyi bir babasın. Ben seni çok seviyorum." "Ben de seni çok seviyorum oğlum. Sen benim her şeyimsin. Allah seni bana bağışladı, ona minnettarım." Hastanede 2 hafta daha kaldılar. Yusuf her geçen gün biraz daha iyileşiyordu. Yemeye, yürümeye, konuşmaya başlamıştı. Doktorlar bile bu duruma şaşırıyordu. Bu çocuk gerçekten mucizevi bir iyileşme gösteriyor. Normalde bu ameliyatlardan sonra uzun bir rehabilitasyon süreci gerekir. Ama Yusuf çok hızlı toparlanıyor. Taburcu olma günü geldiğinde bütün hastane personeli Yusuf'u uğurlamaya geldi. Hemşireler ona hediyeler vermiş, çikolatalar getirmişlerdi. Doktor Vedat, Mehmet'i kenara çekti. "Mehmet Bey, sizinle özel bir şey konuşmak istiyorum." "Buyurun doktor bey." Doktor ciddileşti. "Ameliyat sırasında çok garip bir şey yaşadık." "Neyi doktor bey?" diye sordu Mehmet merakla. "Ameliyatın en kritik anında Yusuf'un kalbi durdu. Tam onu kaybediyorduk ki kalbi kendiliğinden tekrar çalışmaya başladı. Tıbben bunu açıklamak çok zor. Sanki bir güç onu hayata geri çekti." Mehmet bu sözleri duyunca yine gözleri doldu. "O, Allah'ın işidir doktor bey. Ben 2 hafta boyunca durmadan dua ettim.
Her gece secdeye kapandım. Biliyordum ki Allah beni duyuyordu. Doktor başını salladı. Belki de haklısınız. Ben bir bilim insanıyım ama bazen bilimin açıklayamadığı şeyler oluyor. Belki de gerçekten bir mucize yaşadık. Mehmet ve Yusuf kasabaya döndüklerinde kendilerini coşkulu bir kalabalığın tam ortasında buldular. Yusuf'un tamamen iyileştiği haberi kasabanın dört bir yanına çoktan ulaşmıştı. Genciyle yaşlısıyla neredeyse tüm kasaba ahalisi, Mehmet'in dükkanının bulunduğu çarşı meydanını doldurmuş, merak ve sevinç dolu gözlerle onları bekliyordu. Mehmet, yanında sapasağlam duran oğluyla birlikte arabadan adımını attığı an, meydanı bir alkış tufanı kapladı ve bu coşkuya sevinç nidaları eşlik etti. "Hoş geldin Yusuf, Allah şifa verdi maşallah," diye bağırıyorlardı. Yusuf utanarak babasının arkasına saklandı. Mehmet oğlunu nazikçe öne çıkardı. "Haydi oğlum, bu insanlar senin için dua ettiler. Onlara teşekkür et." Yusuf çekinerek öne çıktı. "Teşekkür ederim," dedi var gücüyle. "Allah sizlerden razı olsun." İmam Hüseyin Hoca öne yaklaştı. "Mehmet kardeşim, biz senin için çok mutluyuz. Oğlun iyileşti, Allah dualarımızı kabul etti. Şimdi sıra sende. Ahmet Ağa ile arandaki borç meselesini halletmen lazım." Mehmet birden hatırladı. Ahmet Ağa dükkanı istiyordu, 3 gün mühlet vermişti ama aradan 2 koca hafta geçmişti. "Hocam," dedi endişeyle, "ben onu tamamen unutmuşum. Ahmet Ağa dükkanımı almıştır şimdiye kadar." "Hayır, almadı," dedi İmam Hoca gülümseyerek. "Çünkü biz onunla konuştuk." "Nasıl yani?" "Cemaat olarak Ahmet Ağa'ya gittik. Ona senin durumunu, çocuğunun ameliyatını, bütün paranı bu yolda harcadığını anlattık." "Ahmet Ağa ne dedi peki?" İmam Hoca'nın yüzündeki tebessüm genişledi. İlk başta kabul etmedi ama sonra cemaat onu ikna etti. Sonunda borcunu 3 yıla yayarak ödeyebileceğini söyledi ve dükkanını almaktan vazgeçti. Mehmet inanamıyordu. "Gerçekten mi hocam? Gerçekten. Üstelik Ahmet Ağa da burada, kendisi de seni görmek istiyor." Kalabalığın arasından Ahmet Ağa çıktı. Mehmet ona doğru yürüdü. "Am, siz bana çok büyük bir iyilik yaptınız. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum." Ahmet Ağa elini kaldırdı. "Mehmet, asıl ben sana özür borçluyum. Çok katı davrandım, senin durumunu anlamaya çalışmadım. Sadece paramı düşündüm. Ama bu cemaat benim gözlerimi açtı. Bazen para her şey değildir, insanlık daha önemlidir." Mehmet, Ahmet Ağa'nın elini sıktı. "Ağam, siz büyük adamsınız. Allah sizden razı olsun. Ben size borcumu kuruşu kuruşuna öderim." "Biliyorum," dedi Ahmet Ağa. "Sen namuslu bir adamsın. Ben sana güveniyorum. İstediğin zamanda öde, acelemiz yok." O gün dükkanda büyük bir şölen yapıldı. Kasaba halkı yemekler, tatlılar getirmişti. Herkes bir araya gelmişti. Mehmet ortada duruyor, etrafındaki bu güzel insanlara bakıyordu. "Kıymetli dostlar," dedi yüksek sesle, "ben hepinize teşekkür etmek istiyorum. Sizler olmasaydınız ben oğlumu kaybedecektim. Ama siz bana yardım ettiniz, umut verdiniz, güç verdiniz. Allah hepinizden razı olsun." Cemaat alkışladı. "Biz seninle gurur duyuyoruz Mehmet kardeşim. Sen iyi bir insansın ve iyi insanlara yardım etmek bizim için şereftir." Yusuf babasının yanına sokuldu. "Babacığım, bu insanlar bütün bunları benim için mi yaptı?" "Evet oğlum, bu insanlar senin için dua ettiler, para topladılar, bana destek oldular. Sen çok şanslısın ki etrafında bu kadar iyi insan var." Yusuf kalabalığa baktı ve sonra yüksek sesle şöyle dedi: "Hepinize teşekkür ederim. Ben büyüyünce sizin gibi iyi bir insan olacağım. Ben de başkalarına yardım edeceğim. Sizi hiç unutmayacağım." İşte bu hikaye bize gösterir ki umut, en karanlık anlarda bile bir ışık yakabilir. Mehmet ne oğlunu ne de dükkanını kaybetti. Çünkü o sabırlı oldu, dua etti ve Yaradan'a güvendi. Ve en önemlisi, çevresindeki iyi insanların desteğini asla geri çevirmedi. Bazen en büyük mucize, insanın insana uzattığı yardım elinde gizlidir. Bazen hayat bizi çok zor sınavlarla karşı karşıya bırakır.
Elimizden hiçbir şey gelmiyormuş gibi hissederiz. Ama unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. O dileyendir, O yapandır. Biz sadece sabretmeli, dua etmeli ve O'na güvenmeliyiz. Gerisi O'nun işidir. Ya Rabbi, Sen sabırlı kullarını asla mahrum bırakmazsın. Bizleri de Mehmet gibi sıkıntılarımızda sana sığınan, dua etmeyi bırakmayan kullarından eyle. İmtihanlarımızda bizleri sabırlı kıl. Dualarımızı kabul buyur. Ailemizi, evlatlarımızı bizden ayırma. Onlara sağlık ve afiyet ver. Bizleri birbirine yardım eden, iyilik yapan kullarından eyle. Sevgili dostlar, bizi nerelerden dinlediğinizi yorumlarda belirtirseniz, sesimizin hangi şehirlere, hangi güzel diyarlara ulaştığını görmüş oluruz. Almanya'dan, Amerika'dan, İsviçre'den ve dünyanın dört bir yanından bizleri dinleyen, yorumlarıyla destek olan tüm takipçilerime yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli Gönül Penceresi dinleyenleri, bilmenizi isterim ki her bir yorumunuzu okuyarak motive oluyorum. Bu hikayeyi faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.